Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizlere kolay bir mantı hazırlayacağım. Tepside bir mantı olacak. Özür dilerim. Bardak un bardağı düştü sevgili seyircilerim. Efendim böyle tek tek bir mantı kapatamayan, biraz büyük boy ama doyurucu, güzel, sunumu harika olan bir tepside mantı hazırlayacağım. Tepside mantı için 2 bölümden oluşuyor. Bir hamurunu hazırlıyorum. Bir de köfteli harcı. Sonra da sosu, fırın yolculuğu, yoğurt veriyoruz. Çok güzel olacak kıymetli seyircilerim. Şöyle bir tepsimi hazır ettim. Belki daha fazla çıkar bilemiyorum. Kısmete bakalım diyeceğiz. Besmelemizi çekiyoruz ve işe başlıyoruz. Ne ile başlıyoruz? Önce hamuru hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı 200 mililitrelik bardak ile unu karıştırma kabının içine aldım. Buraya 1 tatlı kaşığı tuz veriyorum. Un, tuz, su karıştırıyorum. Sonra da şöyle geleyim. Daha yakın mesafeden görelim. 1 bardak soğuk suyum var. 1 bardak soğuk suyu döküyorum. Az gelirse biraz daha ilave edebilirim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyorum. Sevgili seyircilerim, tepsi mantımız için 350 gram kıymaya 1 soğan rendeledim, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber güzelce yoğurduktan sonra misket şeklinde yuvarladım. Şimdi köftesi hazır. Kıymetli seyircilerim, şimdi buradaki hazırlamış olduğumuz kulak memesi yumuşaklığındaki hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Önce bir un serpiyorum. Un, tuz, su. Kulak memesi yumuşaklığında olacak ve şimdi sevgiyle hamuru açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın görüyor musun? Yumuşacık bir hamur. Evet, güzelce hamurumuzu açacağız. Açtıktan sonra da içlerine köftelerini koyup kapatacağız ve tepsiye alacağız. Kıymetli seyircilerim, şu anda tepsi mantımızı tamamladık. Kulak memesi yumuşaklığında dedim ama biraz daha kıvamını sert yaparsanız iyi olur. Çünkü bayağı bir zorlandık kapatırken. Şöyle iki ucunu bir araya getiriyoruz. Şurada tezgahta sıkıştırıyoruz. Köftesi biraz üstten görünecek. Yanlardan da şöyle kulakçıkları yapışmış olacak kıymetli seyircilerim. Biraz da un miktarını artırmakta fayda var. 2,5 su bardağı un ile hazırladım hamuru. 2,5 su bardağı değil de böyle 3,5-4 su bardağı un da olsa daha böyle dolu dolu olacak. Şimdi köftelerini paylaştırdık. Hamurumuz şu anda gördüğünüz gibi tüm detaylarıyla birlikte efendim hazırladık. Özür dilerim. Galiba çok yorulmuşum. Dilim damağım kurudu. Oktay Usta kolay kolay yemekleri yapıyordun. Hamur işlerinde nasıl zorlandın diyenler olacak. Evet, gerçekten emek olmadan yemek olmuyor. Orta merkezden başlıyorum. Güzelce çiçek motifinde diziyorum. Ondan sonra da eritilmiş bir tereyağıyla sıvı zeytinyağını karıştırıp üzerine gezdirip gönderiyoruz fırına. Sevgili seyircilerim, şu anda tepsi mantımız hazır. Fırına gitmeye hazır hale geldi. Özür dilerim, hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Zeminine yağ sürdüm. Çünkü koydum, hemen fark ettim. Eğer yağ sürmeden mantılarımızı koyarsak, çünkü yumuşak bir hamur, yapışabilir. Çünkü kulak memesi yumuşaklığında. Biraz daha sert olursa problem yok. Evet, şimdi güzelce erittiğimiz tereyağını da şöyle 100 gram tereyağını kaşık ile gezdiriyorum. Biraz burada kalanlarında da şuradaki az bir yağ kaldı. O yağı da domates sos yapacağım. Domates sos, yoğurt ve muhteşem bir tepside Oktay Usta mantı hazırlıyor sizler için en kolay şekliyle. Canım, iyi yolculuklar. Sevgiyle gidiyor. Sizlerden de rica ediyoruz. Bildirim zilini açıp lütfen kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. 1 milyona az kaldı. Başaracağız hep birlikte.
Sevgili seyircilerim, hemen saatime bakıyorum. 35 dakika oldu. 200 derecelik fırından tepsi mantımız geliyor. Sevgiyle geliyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Evet. Eldeki ve evdeki imkanlar ile güzel bir mantı tarifi paylaştım sizlerle sevgili seyircilerim. Fırından hemen çıktıktan sonra domatesi biraz tereyağı ile birlikte güzelce pişirdim. Üzerine suyunu verdim. Şimdi hemen salçalı sosumuzdan sevgiyle veriyoruz bakın. Verdim. Gayet güzel oldu şimdi. Buraya sevgili seyircilerim ortaya da yoğurdunu vereceğim. Tam şuraya, orta merkeze yoğurt gelecek. Bakın dumanları çıkıyor. Evet efendim. Oktay Usta mutfağında sizler için birbirinden güzel lezzetler hazırlamaya devam ediyor sevgili seyircilerim. Sizler de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sofralarınız bereketli olsun. Güzel insanlar, iyi insanlar inşallah sofranızda sizin pişirdiğiniz yemeklerden yesinler kıymetli seyircilerim. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yeni tarifler, yeni lezzetler devam edecek ama lütfen bildirim zilini açmaya unutmayın kıymetli seyircilerim. Yanına da böyle pişirdiğim doğranmış domates veriyorum. Ve şuraya üzerine şimdi ne gelecek? Nane. Nanesini veriyor ve veda vakti diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.